Kayıp listeye hoş geldiniz. Bu gece acelemiz yok. Sesimi biraz kısacağım, cümleleri yavaşlatacağım. Çünkü bu bir uyku belgeseli. Eğer uyursanız sorun değil. Hatta amaç biraz da bu. Uyumadan hemen önce küçük bir ricam var. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. Eğer uyuyakalırsanız sabah uyanınca da olur. Kimseye söylemem. Bu gece İpek Yolu'nun sessiz yankılarını dinleyeceğiz. Haritalarda ince bir çizgi gibi görünen yolların gerçekte emek, sabır ve ritimden oluşan damarlar olduğunu. Yitik kervansarayların avlularında kerpicin ve taşın içine sinmiş geçmiş duygusunu ve ticaretin sadece mal değil, kelime, hikaye, alışkanlık ve hatta yemek kokusu taşıdığını. Şimdi gözleriniz ağırlaşabilir. Derin bir nefes alın. Omuzlarınızı gevşetin. Ve bu hikayeyi bir çöl gecesi gibi düşünün. Gündüzün gürültüsü çekilmiş, geriye yalnızca rüzgarın yumuşak sesi kalmış. Bu belgeselde hız yok, keskin dönüşler yok. Sadece yavaş bir yürüyüş var. Bir kervanın yürüyüşü gibi. İpek yolunu anlamak için bazen tarih bilmek gerekmez. Bazen bir ritim yeter. Deve çanlarının uzak sesi, tahta tekerleğin taşta çıkardığı kuru gıcırtı, iplerin yükle birlikte hafifçe gerilmesi ve yürüyen insanların nefesinin ritmi. Kervan yürürken herkes aynı hızda yürüyemez. Kervanın hızı en yavaş olana göre ayarlanır. Bu bazen sabır demektir. Ama aynı zamanda bir korumadır. Kimse geride kalmasın diye. Ritim burada bir yönetim biçimidir. Bir adım, bir adım daha. Sonra kısa mola. Sonra yeniden. Bu tekrar insanın zihnini sakinleştirir. Çünkü zihin tekrar gördüğünde tehlike aramayı bırakır. Ve tehlike aramayı bırakınca uyku daha kolay gelir. Bu yüzden bu belgeselde de ritmi koruyoruz. Cümleler kısa değil, keskin değil, yumuşak, bir adım gibi. Şimdi sadece nefesinizi dinleyin. Nefes alın, nefes verin. Bir kervanın adımı gibi. Yavaş, düzenli, güvenli. Bir yolculuk başlarken ilk duyulan şey çoğu zaman sestir. Ayak sesleri, iplerin sürtünmesi, yüklerin hafifçe sallanması ve hayvanların boynundaki küçük çanların ritmi. İpek yolunu altın rota yapan şey bu ritmin binlerce kez tekrarlanmış olmasıydı. Güneş dağların tepesine yavaşça dokunur. Tian Shan gibi yüksek sıralarda sabah ince bir soğuk taşır. Hava bir süre konuşmadan durur. Sonra kuşlar başlar. Sonra rüzgar. Kervan bu sessizliğin içine girer. İpek yolu aslında tek bir yol değildi. Bir ağdı. Dağ geçitlerinden, bozkırın uzun düzlüğünden, tuzlu çöl kenarlarından geçen çok sayıda rota. Bazen güvenli olan seçilirdi, bazen hızlı olan. Bazen suyu bol olan, bazen de sadece mümkün olan. Kervanların en eski sorusu şuydu: bu gece nerede duracağız? Çünkü yolda ilerlemek kadar durmak da hayattı. Durmak, yarını garantiye almak demekti. Bir duvar, bir kapı, bir avlu, bir gecelik huzurun mimarisiydi. Şimdi gözlerinizin önünde bir kapı canlandırın. Kerpiçten büyük bir kemer. Geometrik bir düzen. Simetriye yakın ama tamamen kusursuz değil. Çünkü kusursuzluk modern bir hayal. Kadim yapıların güzelliği insan eliyle yapılmış olmasında. Bir köşede hafif bir eğim, bir taşta küçük bir iz. Bunlar burada birileri vardı der. Kapının içinden geçince rüzgar kesilir. Ses azalır. Gökyüzü aynı kalır ama dünya küçülür.
ve küçük dünyalar uykuya daha yakındır. Eğer burada gözleriniz kapanıyorsa harika gidiyoruz. 1 dakika boyunca sadece şu görüntüyü tutun. Geniş bir avlu, ortasında sakin bir gölge, duvarlarda yumuşak ışık ve rüzgarın dışarıda kalması. İçeride yalnızca nefesiniz. Kervansaraylar yolun ihtiyaçlarından doğdu. Rüzgarı kesmek, soğuğu yönetmek, hayvanları güvene almak, insanlara ateşbaşı sağlamak, malları korumak, birbirinden farklı dilleri aynı avluda yan yana getirmek. Bir kervansarayın en değerli şeyi düzendi. Düzen varsa panik azalır. Panik azalınca uyku gelir. Yolcu kendini daha küçük ve daha güvende hisseder. Çoğu kervansarayda geniş bir merkezi avlu vardır. Avlunun çevresinde kemerli odalar. Bir köşede depo nişleri. Bir başka köşede ocak alanı. Bazılarında su kuyusu, bazılarında sarnıç. Bazılarında küçük bir ibadet köşesi. Hepsi bulunduğu coğrafyanın imkanına göre. Duvarlar kalındır. Kerpiç ve taş gündüzün sıcağını içeride yumuşatır. Gecenin soğuğunda da bir miktar sıcaklık tutar. Bu yüzden kervansaraylar çöl kenarında bir sığınak gibi görünür. Düşünün, gün boyu yürüdünüz. Omzunuzda yolun ağırlığı var. Gözünüz ufukta. Bir noktada o kapı beliriyor. Kemerin gölgesi, içerideki serinlik ve en güzeli kapı kapanınca dış dünya susuyor. Bir kervansarayın içindeki sesler azdır. Ateşin çıtırtısı, iplerin hafifçe gerilmesi, su kabının metal sesi ve insanların çok kısa konuşmaları. Su var mı? Kapı kapandı mı? Yarın erken çıkacağız. Bu kısa cümleler hayatın düzenidir ve düzen zihni rahatlatır. Şimdi avlunun ortasında küçük bir ateş hayal edin. Alevler büyük değil, ışık yumuşak, gölgeler duvara vuruyor. Kimse bağırmıyor. Çünkü sabah erken, çünkü yol uzun, çünkü uyku kıymetli. Kervansaray kapıları çoğu zaman bir mesaj taşırdı. Burada düzen var. Geniş bir kemer, yük yüklü hayvanların rahatça girebilmesi için. Kapının iki yanında kalın duvarlar, rüzgarı kırmak için. Ve çoğu zaman kapının üstünde sadece süs gibi görünen ama aslında denge sağlayan tuğla dizileri. Kerpiç çölün malzemesidir. Topraktan gelir, güneşte kurur, yine toprağa döner. Ama doğru yapıldığında şaşırtıcı derecede dayanıklıdır. Bir kervansarayın kerpici gündüz güneşiyle ısınır, gece serinliğiyle sakinleşir. Bu ısı alışverişi içeriye yumuşak bir iklim verir. Uyku için en uygun iklim de budur. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Kapıdan girerken çıkan ses bile farklıdır. Taş eşik üzerinde adım daha tok çıkar. Avlu zemininde daha mat. İnsan daha ilk adımda dışarı ile içerinin ayrımını hisseder. Ve ayrım rahatlatır. Çünkü beynimiz sınırları sever. Burada güvenli, burada değil. Şimdi bir kapının kapanışını hayal edin. Ağır bir kapı yavaşça yerine oturuyor. Ses kısa. Sonra sessizlik. Ve sessizliğin içinde uyku daha kolay. İpek yolunun kalbi pazardır. Ama bu pazar bugünkü gibi neon ışıklı bir gürültü değildir. Daha çok sessiz anlaşma dilidir. İnsanlar yan yana gelir, malın dokusuna bakar, ağırlığını hisseder, kalitesini anlar, fiyatı konuşur, sonra yola devam eder. Kervanların taşıdığı şeyler coğrafyaya göre değişirdi. İnce dokumalar, boyalar, metal işçiliği, cam eşyalar, tuz, kurutulmuş bitkiler,
baharatlar ve uzak kokular. Bazen bir torbada kırılmış karabiber taneleri, bazen bir kesede parlak gümüş paralar, bazen mavi bir taş, lapis lazuli. Bazen de tütsü için kullanılan aromatik reçineler, günlük sakızı, mür. Bu kokular duvarların içine siner. Yıllar geçse de bir yerde hala eski bir pazar hissi bırakır. Ticaret sadece zenginlik taşımaz, kelime taşır. Bir dildeki sözcük başka bir dile karışır. Bir motif bir halıya geçer. Bir yemek alışkanlığı bir başka şehirde yeni bir tat olur. Ticaret kültürün en sessiz öğretmenidir. Pazarlık çoğu zaman bir ritimdir. Sözler yavaş söylenir. Eller gösterir, gözler ölçer. Ve anlaşma olduğunda gerginlik düşer. İşte o an kervansaray avlusunda bir sakinlik daha belirir. Çünkü ertesi günün yükü artık bilinir hale gelmiştir. Eğer zihniniz hala hızlıysa onu ikna etmeye çalışmayın. Sadece nefesinizi izleyin. Nefes gelir, nefes gider. Bir kervanın adımı gibi. Yavaş, düzenli ve sonunda insanı uykuya taşır. Bir pazarın en güzel yanı güneşin orada yürümesidir. Sabah ışığı kemerlerin altına ince bir çizgi gibi girer. Öğleye doğru gölgeler kısalır. Akşama doğru tezgahların üstünde uzun bir sıcaklık kalır. Bu değişen ışık insanın iç saatini düzenler. Sabah daha hareketli, akşam daha sakin. Kervanlar da bu ritme uyar. Çünkü gece konaklamanın zamanıdır. Kervansarayın avlusunda güneşin bir köşeden diğer köşeye paydığını düşünün. Bir süre sonra avlu bir saat gibi çalışır. Işık nereye düştüyse insanlar oraya yaklaşır. Sonra gölge uzar. Herkes yavaşça içeri çekilir. İşte bu ışığın saati uyku belgeselinin de ritmidir. Işık azalır, ses azalır, hareket azalır ve sonunda yalnızca nefes kalır. Şimdi gözlerinizi yormayın. Bir gölge düşünün. Gölge yavaşça uzuyor. Bir gün bitiyor ve bedeniniz dinlenmeyi hatırlıyor. Bir duvara en hızlı sinen şey çoğu zaman kokudur. Bir kervansarayın taşında ya da kerpicinde yıllar sonra bile belli belirsiz bir his kalabilir. Bu his bazen tütsünün sıcak kokusu gibi gelir, bazen baharatın keskinliği gibi. Bazen de sadece eski bir ahşabın, eski bir ip halatın kokusu gibi. Günlük sakızı, mür, tarçın, karanfil, karabiber. Bu isimler bugün mutfakta duyduğumuz şeyler olabilir. Ama o çağlarda bu maddeler birer lükstü. Bir torbanın içindeki küçük taneler bir aileyi zengin edebilirdi. Bu yüzden pazarlar sakin görünse bile içinde büyük bir değer taşırdı. İpek de böyleydi. İpek sadece kumaş değildir. İpek dokununca serin bir yumuşaklık verir. Işığı farklı tutar ve bir şehirde ipeği gören biri başka bir şehri hayal etmeye başlar. Çünkü ipek uzaklığı anlatır. Bir kervanın yükü aslında bir hikaye yığınıdır. Her paket bir yerden gelir. Her paket bir yere gider. Arada duran kervansaray ise hikayelerin kısa süreliğine dinlendiği yerdir. İnsanlar yüklerini indirince omuzları rahatlar. Omuzlar rahatlayınca zihin de rahatlar. Ve zihin rahatlayınca uyku daha kolay gelir. Şimdi yalnızca şunu hayal edin. Bir torba ipek avlunun kenarında duruyor. Yanında bir su kabı. Uzakta küçük bir ateş. Ve gece. Hiçbir şey acele etmiyor. Siz de acele etmeyin. Büyük çöller, İpek yolunun hem sınavı hem öğretmeniydi. Taklamakan gibi geniş alanlarda yön duygusu bazen gökyüzünden, bazen yıldızlardan, bazen de tecrübeli bir rehberin
hafızasından gelirdi. Gündüz sıcak, gece serin ve rüzgarın bazen her şeye aynı renk yaptığı bir dünya. Çölde en değerli şey sudur. Bu yüzden kervanlar suyu planlar, yükü planlar, günü planlar. Bazen bir gün fazla su taşımak, bir gün daha yaşamak demektir. Bazen de bir kuyuyu kaçırmak, bir gecenin huzurunu kaybetmek. Bu belgeselde sert sahneler yok. Ama çölün kendisi zaten sessiz zorluktur. İnsana bağırmaz, sadece bekler. Ve insan çölde yürürken kendini dinlemeyi öğrenir. Her adım düşünceyi azaltır. Her adım ritmi artırır. Kervansaraylar çöl kenarında bu yüzden çok değerlidir. Bir duvar, bir gölge, bir kapı. İnsan zihnini rahatlatır. Çünkü sınır vardır. Sınır varsa tehlike dışarıda kalır. İçeri girince dünya küçülür. Avlu, odalar, ateş, su. Bu küçülme uykuya benzer. Geceleri nöbet tutulurdu. Kapı kapandıktan sonra bile bir kişi duvar üzerinde yürür, ufku izlerdi. Ama çoğu gece hiçbir şey olmazdı. Sadece yıldızlar ve uzaklarda başka bir kervanın ince çan sesi. Şimdi yıldızlara bakıyormuş gibi düşünün. Gökyüzü geniş. Siz küçüksünüz. Bu küçüklük insanı korkutmuyorsa çok rahatlatır. Çünkü her şeyi kontrol etmek zorunda değilsiniz. Sadece dinlenmek var. Büyük çöllerin kenarında daha küçük duraklar da vardı. Bunlar her zaman görkemli kervansaraylar gibi değildi. Bazen sadece bir duvar, bazen küçük bir avlu, bazen birkaç odadan ibaret bir sığınak. Ama bu küçük yerlerin değeri büyüktü. Çünkü bir çöl yolculuğunda bir sonraki durak demek hayat demektir. Taklamakanın kenarında rüzgar bazen her şeyi örtmek ister. Kum sabırlıdır. Yıllar boyunca aynı yere yığılır. Bir kapının eşiğini yükseltir. Bir duvarın dibini doldurur. Sonra bir gün bir kervansaray yavaşça kaybolur. Sanki yer onu geri alır. Bu kayboluş bile sessizdir. Çöküş bir gürültüyle değil, yavaş bir eğilmeyle olur. Kerpiç yağmurla yumuşar. Rüzgar köşeleri aşındırır. Ve sonunda geriye bir temel izi kalır. Bu yüzden kayıp kervansaray fikri bir gizemden çok bir hatırlatmadır. Her şey geçicidir. Ama geçicilik değersizlik değildir. Tam tersine. Geçici olan şey kıymet duygusunu büyütür. Bir kervansarayın en ilginç yeri çoğu zaman ocakbaşıdır. Çünkü ocak insanları yaklaştırır. Soğuk gecede aynı ısıya yaklaşan herkes bir süreliğine aynı dünyanın parçası olur. Ocağın yanında diller karışırdı. Akdeniz kıyısından gelen bir tüccarın kelimeleri, doğudan gelen bir rehberin tonu, yerel bir ustanın kısa cümleleri ve hepsinin ortak bir şeyi, yorgunluk. Yol insanı sadeleştirir. Uzun yolculuklarda büyük konuşmalar azalır. Yerine küçük ihtiyaçlar alır. Su, ekmek, ip, ateş, uyku. Bu yüzden kervansaray bir toplumsal anlaşma yeridir. Duvarlar yalnız taş değil, kuraldır. Kapı yalnız kapı değil, güvendir. Avlu yalnız boşluk değil, düzendir. Bazı kervansaraylar yüzlerce kişiyi ağırlayacak kadar büyük tasarlanmıştı. Bazıları daha küçüktü. Ama hepsinde ortak olan insanı korunaklı bir kutuya almak fikriydi. Çünkü dışarıda rüzgar vardır, içeride düzen. Eğer hala uyanıksanız küçük bir hatırlatma. Beğenmek, abone olmak ve yorum bırakmak bu seriyi büyütür. Eğer uyuyorsanız zaten mesele yok. Uyku en güzel yorumdur. Bir kervansaray sadece tüccarların toplandığı bir yer değildi.
Yol her şeyi ister. Bu yüzden kervansarayların çevresinde ya da içinde küçük meslekler de bulunurdu. Bir nalbant düşünün. Hayvanların ayağındaki demiri kontrol eder. Çünkü bir adım bile aksarsa bütün yolculuk zorlaşır. Bir tamirci düşünün. Kırılan bir tekerleği, çatlayan bir sandığı, çözülen bir halatı onarır. Bir hekim ya da şifacı düşünün. Uzun yolda küçük bir yara zamanla büyüyebilir. Bir bitki merhemi, bir bandaj, bir dinlenme bazen hayatı değiştirir. Bu küçük meslekler ticaretin görünmeyen temelidir. Çünkü ticaret sadece satmak değildir. Ticaret taşımaktır. Taşımak dayanıklılık ister. Dayanıklılık da bakım ister. Bir kervansarayda sabah olunca herkes aynı anda hareket etmez. Önce hayvanlar hazırlanır. Sonra yükler kontrol edilir. Sonra su kapları doldurulur. Sonra kapı açılır. Bu sıralama bir düzen duygusu yaratır. Düzen duygusu paniği azaltır ve paniğin olmadığı yerde uyku daha huzurlu olur. Bu yüzden kervansaraylar aslında yolun sağlık sistemi gibidir. Yolun tamir atölyesi, yolun küçük hastanesi, yolun mutfağı, yolun sessiz oteli. Kervanlar yıldızları sadece güzellik için izlemezdi. Yıldızlar yön duygusuydu. Karanlık bir bozkırda ya da çöl kenarında gökyüzü bir pusula gibi çalışır. Yıldızların doğduğu yer, batıdan esen rüzgar, dağın gölgesi hepsi bir işaretti. Muhafızlar bazen hikaye anlatırdı. Ama onların hikayeleri kahramanlık hikayeleri kadar sakin hikayelerde olabilirdi. Şu kuyuda su soğuktur. Şu geçitte rüzgar sert eser. Şu duvarın dibinde uyursan daha az üşürsün. Bu tür bilgiler tarih kitaplarında yazmaz ama hayatı taşır. İpek yolunu gerçek yapan şey de budur. Büyük imparatorlukların kararları kadar küçük, pratik bilgilerin akışı. Şimdi hayal edin. Gece yarısı. Kervansaray kapısı kapalı. Avluda herkes uykuya yakın. Duvarın üstünde bir muhafız. Uzakta kumların üstünden geçen rüzgar ve gökyüzünde yavaşça kayan yıldızlar. Bu görüntü insanı uykuya çağırır. Çünkü hareket azdır, ses azdır, dünya küçüktür. Bir kervanın en pahalı şeyi bazen yük değil, zamandır. Çünkü yol uzadıkça risk artar. Risk artınca maliyet artar. Bu yüzden kervanlar denge arar. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Ne çok ağır, ne çok hafif. Bu dengeyi tutturmak bir tür matematik gibidir. Kaç hayvan, kaç kişi, kaç gün su, hangi mevsim, hangi geçit. Ve bu matematiğin en insani tarafı şudur. Her akşam insanlar aynı şeyi ister. Güvenli bir kapı, bir yudum su ve uyku. İpek yolunu büyük yapan belki de bu kadar basit bir dile indirgenebilmesidir. Büyük tarih bazen küçük ihtiyaçların tekrarından doğar. Bazı kervansaraylar zamanla kayboldu. Duvarlar çöktü. Avlular kumla doldu. Kapılar yer değiştirdi. Ama yerin hafızası kolay silinmez. Bir taşın üzerinde kalan çizik, bir kemerin altında kalan gölge, toprağın altında kalan bir temel. Bazen bir haritada nokta olarak durur, bazen hiçbir yerde yazmaz. Ama yer oradadır. Bugün insanlar bu izleri bulmak için yolculuk yapar. Bazısı bilim için, bazısı merak için, bazısı sadece sessizlik için. Çünkü eski yolların üzerinde yürümek insanın zihnini yavaşlatır. Birden günümüzün aceleleri anlamsızlaşır. Bu tür yerler modern dünyaya bir ders verir. Hız her şey değildir. Bazen en kıymetli şey bir gecelik sığınaktır.
bazen bir duvar, bir gün daha yaşamaktır. Bazen bir avlu, yüzlerce kişinin korkusunu azaltmaktır. Şimdi sadece şu cümleyi düşünün. Bu gece güvendeyim. Bunu içinden yavaşça söyleyebilirsiniz ve nefesinizi yavaşlatabilirsiniz. Çünkü uyku güvenle gelir. Yıkılmış bir kervansarayda bazen hiçbir şey kalmaz. Bazen de küçük tanıklar kalır. Kırık bir çömlek parçası, yıpranmış bir metal halka, toprağın içinde unutulmuş bir sikke ya da duvara sürtünmüş bir ip izinin bıraktığı koyu çizgi. Bu nesneler hazine değildir ama hafızadır. Çünkü bir çömlek parçası bize şunu söyler. Bir zamanlar burada su vardı. İnsanlar su içti. Sonra gece oldu. Sonra uyudular. Bir sikke bir alışverişin izidir. Bir metal halka bir yükün bağlandığını anlatır. Bir çizik bir eşeğin ya da devenin duvara sürtündüğünü. Arkeoloji bazen gürültülü değildir. Bazen sadece sessiz tanıkları toplar. Ve bu sessizlik uyku belgeseli için mükemmeldir. Çünkü burada kanıt bağırmaz. Sadece durur. Siz bakarsınız ve içiniz yavaşlar. İpek yolu denince akla imparatorluklar gelir. Büyük isimler, büyük sınırlar, büyük ordular. Ama bu yolun gerçek sahibi çoğu zaman sıradan insanlardı. Yük taşıyanlar, rehberler, hayvan bakıcıları, ustalar, kervan sahipleri ve geceleri ateş başında uyuyan yolcular. Haritalarda çizilen sınırlar değişir ama bir kervanın ihtiyacı değişmez. Su, yemek, güvenlik, uyku. Bir yerin imparatorluğu değişse bile kervansaray kapısı aynı soruyu sorar. Bu gece içeri kim giriyor? Çünkü kapı politikadan önce hayattır. Bu belgeselde tarihsel gizemi bir korku gibi değil, bir merak gibi taşıyoruz. Eski duvarların arkasında sır aramıyoruz. Eski duvarların arkasında insan arıyoruz. Bir kervansarayın avlusunda aynı ateşe bakan insanlar bir an için aynı ritme girer. Ve ritim uykuya benzer. Kervanlar gece olunca bazen hikaye anlatırdı. Ama bu hikayeler bugünün hızlı eğlencesi gibi değildi. Daha çok yolda kalma hikayeleriydi. Bir geçitte rüzgarın nasıl döndüğünü anlatırdı biri. Bir kuyunun suyunun neden soğuk olduğunu. Bir vadide sesin nasıl yankılandığını. Bazen de masal anlatılırdı. Uzaktaki bir şehrin ışıkları, pazarın kokusu, yüklerin arasında saklanan hediyeler, evde bekleyen birinin hayali. Hikaye yorgunluğu yumuşatır. İnsan başka bir dünyanın ihtimalini düşününce kendi yükü hafifler ve hafifleyen yük uykuya dönüşür. Bu belgeselde de biz büyük bir yolu masal gibi anlatıyoruz. Ama masal değil, sadece yavaş. Çünkü bazen yavaş anlatılan şey daha gerçek görünür. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bir hikaye dinliyorsunuz. Hikaye uzakta, siz yakında ve ikisi arasında yumuşak bir mesafe var. Bu mesafe uyku gibi. İpek yolunun yankısı sadece geçmişte kalmadı. Bazı yollar binlerce yıl boyunca aynı vadilerden geçti. Çünkü coğrafya en kolay yolu seçer. Dağ geçidi neredeyse yol oradadır. Su kaynağı neredeyse durak oradadır. Bugün kamyonlar var, trenler var, uçaklar var. Ama insanın içindeki yolculuk duygusu aynı. Merak, keşif, uzak bir şehirde yeni bir tat, yeni bir ses. Kervansaraylar bu merakın güvenli duraklarıydı. Bir gecelik mola, ertesi günün gücünü verir. Uyku, uzun yolun yakıtıdır. Bu yüzden uyku belgeseli formatı bu hikayeye yakışır.
Biz de bu gece bir yolculuk anlatırken aynı anda dinlenmeyi öğreniyoruz. Eğer hala uyanıksanız küçük bir ricam daha. Bu videoyu beğenmek ve abone olmak bu seriyi büyütür. Yorumlara sadece uyudum yazsanız bile yeter. Şimdi tekrar sessizliğe dönelim. Modern dünyada yollar daha hızlı. Ama çoğu yol hala eski kararların gölgesinde. Bir vadi 1000 yıl önce de vadidir. Bir geçit 1000 yıl önce de geçittir. Bir su kaynağı 1000 yıl önce de su kaynağıdır. Bu yüzden modern yolların bazısı eski rotaların yanından geçer. Bazen aynı ovada, bazen aynı dağın eteklerinde, bazen aynı çölün kenarında. İnsanın hareketi değişir ama coğrafyanın dili çok yavaş değişir. Bu bölümde şunu hissedelim. Yol, zamanın içinden geçen bir çizgi değil, zamanın içinden geçen bir alışkanlıktır. Ve alışkanlık en güçlü hafızadır. Şimdi bir yol düşünün. Uzakta kaybolan bir yol. Yolun sonunda bir şehir olmak zorunda değil. Bazen yolun kendisi yeter. Çünkü yol zihni yavaşlatır. Şimdi gecenin rengi değişiyor. Bozkır'ın ufkunda mor bir alacakaranlık. Çölde rüzgar hafifliyor. Kapılar kapanıyor, avlular sessizleşiyor. Birinci sahne, gün batımı. Kervan gölgeleri uzuyor. Yükler ağır ama düzenli. Kapı görünür. Kemerin altında serinlik başlar. İçeri girince ses düşer. İkinci sahne, gece. Ateş küçük, ışık yumuşak. İnsanlar az konuşur. Birinin elinde küçük bir fincan, belki sıcak su, belki çay. Diller farklı olabilir ama yorgunluk aynıdır. Üçüncü sahne, sabah. Kapı açılır. Hayvanların adımı yeniden ritim tutar. Ve kervan bir kez daha tarihin içine yürür. Bu belgeselin sonunda bir düşünce bırakmak istiyorum. Bazı yollar kaybolur, bazı duvarlar yıkılır. Ama insanın bağ kurma isteği kalır. Bir şehirle başka bir şehri, bir dili başka bir dili, bir sofrayı başka bir sofrayı bağlayan şey, bazen bir ticaret yolu kadar somut, bazen bir hikaye kadar soyuttur. Şimdi derin bir nefes alın ve bu yolculuğun sizi daha yumuşak bir uykuya taşımasına izin verin. Bazı insanlar İpek yolunu eski bir ticaret yolu diye düşünür. Oysa İpek yolu insanlığın bir alışkanlığını gösterir. Uzak olana gitme isteği, bilinmeyene yaklaşma merakı ve sonra geri dönüp bir hikaye anlatma ihtiyacı. Bir kervanın yolculuğu sadece mal taşımak değildir. Bir kervan aynı zamanda haber taşır. Bir şehirde duyulan bir cümle başka bir şehirde tekrar edilir. Bir şarkının melodisi bir başka dilin içine karışır. Bir desen bir dokumaya dönüşür. Bir baharat bir yemeğin karakterini değiştirir. Bu yüzden İpek yolu sessiz bir bağdır. Bugün bile bazı kelimelerin kökeninde bu bağ vardır. Bazı yemeklerin içinde bu bağ vardır. Bazı mimari motiflerin tekrarında bu bağ vardır. Kervansaraylar ise bu bağın dinlenme noktalarıydı. Kervansaraylar olmasaydı rota daha kırılgan olurdu. Çünkü insanın dayanıklılığı sınırsız değildir. İnsan durmaya ihtiyaç duyar, uyumaya ihtiyaç duyar, güvende hissetmeye ihtiyaç duyar. Bu belgeseli uyku belgeseli yapan şey de budur. Biz yol anlatırken aslında durak anlatıyoruz. Bir gecelik sığınak, bir avlunun sessizliği, bir kapının kapanması ve sabah yeniden açılması. İnsan hayatı da biraz böyle değil mi? Gün boyu taşırız, akşam dururuz, gece dinleniriz, sabah yeniden başlarız. İpek yolunun en büyük gizemi büyük bir sır saklaması değil. İpek yolunun gizemi binlerce yıl boyunca
aynı duyguyu saklaması. Yol uzun ama bir durak var. Bu düşünce bile tek başına rahatlatıcıdır. Şimdi kapanışa yaklaşırken çok yumuşak bir soru sorayım. Eğer siz de o çağlarda yaşasaydınız, bir kervansaray kapısından içeri girince ilk ne hissederdiniz? Serin gölge mi? Su sesi mi? Ateşin kokusu mu? Yoksa sadece şunu mu düşünürdünüz? Bu gece güvendeyim. Bu düşünce uykuya giden en kısa yollardan biridir. Şimdi sadece nefes. Nefes alın ve yavaşça verin. Bir daha alın ve bırakın. İpek yolunun tüm gürültüsü uzaklaşıyor. Geriye yalnızca gece kalıyor. Eğer hala buradaysanız teşekkür ederim. Eğer uyuduysanız zaten teşekkür sessizdir. Kayıp listede bu gece İpek yolunun kayıp kervansaraylarını bir gürültü gibi değil, bir fısıltı gibi dinledik. Duvarların ardında saklı düzeni, yolların ardında saklı sabrı, ticaretin ardında saklı kültürü düşündük. Kapatmadan önce yumuşak bir hatırlatma. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kaçıncı dakikada uyudun diye yazsanız bile yeter. Şimdi ekranı biraz uzaklaştırın. Nefesinizi yavaşlatın ve bırakın bozkırın mor ışığı çöle doğru usulca aksın. İyi geceler, huzurlu uykular. Belki siz bu satırlarda çoktan uykuya yaklaşmışsınızdır. Belki de hala yarı uyanık, yarı rüya halindesiniz. Bu ikisi arasında bir yer vardır. Ne tamamen uyanıklık, ne tamamen uyku. İşte uyku belgeseli tam da o yerde çalışır. Zihnin sert kenarlarını yuvarlar. Günün ağırlığını yavaşça yere bırakır. İpek yolunu bir çizgi olarak değil, bir nefes olarak hatırlayın. Nefes gelir, nefes gider. Yol yürünür, yol bitmez. Ama her yolun bir durağı vardır. Şimdi son bir kez kervansaray avlusuna dönelim. Kapı kapalı, duvarlar kalın, rüzgar dışarıda, içeride ateş küçük ve yıldızlar. Çok uzakta, çok sessiz. Bu görüntüyle birlikte iyi uykular dilerim. Eğer uyanık kalırsanız ve bu belgesel size iyi geldiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlara sadece "uyudum" yazmanız bile yeter. İyi geceler, tatlı rüyalar ve huzurlu bir dinlenme. Ve eğer bu videoyu tek bir sahneyle bitirmek isteseydik, mor alacakaranlıkta bir bozkır yeterdi. Uzakta alçak tepeler, gökyüzü lacivertten mora dönerken ufuk çizgisi yumuşar. Bir yol ince bir çizgi gibi uzaklara gider. Yolun üzerinde kimse görünmez. Sanki kervan çoktan geçmiş, geriye sadece izini bırakmış. Rüzgar hafiftir, çok hafif. Sesi bile neredeyse duyulmaz. Sadece bir varlık gibi hissedilir. Ve siz o rüzgarın içinde günün yorgunluğunu bırakabilirsiniz. İpek yolunun yankısı bazen bir duvarın içinde değil, bazen bir sessizliğin içinde kalır. Sessizlik en iyi arşivdir. Çünkü sessizlikte hiçbir şey acele etmez ve acele etmeyen her şey uykuya daha yakındır. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir kervanın çok uzaktan geçen ritmini duyduğunuzu hayal edin. Çan sesi değil belki, sadece ritim. Ritim giderek uzaklaşır, uzaklaşır ve sonunda kaybolur. İyi geceler. Eğer bu yolculuk size iyi geldiyse, kayıp listede bunun gibi daha çok uyku belgeseli yapacağız. Tarih, coğrafya, şehirler, denizler, çöller, hepsi aynı amaç için. Sizi yavaşlatmak. Şimdi telefonun ekranını biraz karartın. Sesini bir tık daha kısın ve bırakın bedeniniz kendi temposunu bulsun. Görüşmek üzere. Unutmayın, yollar üzerinden geçenleri unutur gibi görünür. Ama taş bazen hafızayı saklar. Bir teker izini, bir nal izini, bir adımın aşındırdığı eşiği. Ve biz bugün o izlere bakarken aslında kendi yavaşlığımızı hatırlarız. İyi uykular. Şimdi gerçekten bırakabiliriz.
Nefes alın, verin. Ve rüyanızda kerpiç bir kemerin gölgesinden geçip güvenli bir avluya vardığınızı hayal edin. Kapı kapanıyor. Dışarıdaki rüzgar uzaklaşıyor. İçeride yalnızca sessizlik. Ve siz artık dinleniyorsunuz. İyi geceler ve yolunuz her zaman huzurlu olsun. Kayıp listede görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Geceniz sakin, uykunuz derin olsun. İyi uykular. Huzurla.